Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için en sevdiğim kurabiye olan elmalı kurabiye tarifim var. Bu sefer şekli farklı olarak yaptım. Rulo şeklinde muhteşem lezzetli oldu. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğim 125 gram tereyağımı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi katı yağımız oda sıcaklığında beklediği için yumuşadığından dolayı kolayca spatula ile karışıyor. Önden bu malzemelerimizi karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat bu aşamada ilk önce 4 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra kalan yarım su bardağı unumu ekleyeceğim. Unu her zaman tüm kurabiye tariflerinde mutlaka kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Her ne kadar senelerce yaptığım aynı elmalı kurabiye tarifi olsa da yine de kontrollü bir şekilde unu eklemeye özen gösteriyorum. Bir çay kaşığı dolusu karbonat ekledim. Karbonat bulamazsanız eğer kabartma tozu da ekleyebilirsiniz aynı oranda. Ama karbonat eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm malzemelerimizi spatula yardımıyla karıştıralım. Bu elmalı kurabiye tarifimi yiyen herkes çok sever. Senelerdir yaptığım bir tariftir. Lisedeyken annemin tarifiyle not defterime ekledikten sonra devamlı olarak tarif defterimden eksik kesmediğim, yaptığım en sevilen kurabiye tarifidir. Yiyen herkes tarifini soruyor. Mesela ne zaman yapsam bu kurabiye tarifi nedir diye hemen kağıt kalemi alıp not alıyorlar. Abartmıyorum, yiyeceğiniz en lezzetli elmalı kurabiye tarifi diyebilirim. Genelde sosyal medyada olsun veya çevrenizde elmalı kurabiye tarifi arattığınız zaman veya sorduğunuz zaman mutlaka içerisinde yumurta, şeker oluyor ama benim tarifimde kurabiyenin içerisinde hiçbir şekilde yumurta ve şeker yok. Sadece elmalı iç harcı hazırlarken içerisine birkaç yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz ve üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Kurabiye hamurunun içerisine asla toz şeker veya pudra şekeri eklemeden, yumurta eklemeden olması gerektiği gibi elmalı kurabiye tarifi yapıyoruz. Pastanelerde yediğinizden çok daha lezzetli bir kurabiye tarifidir. Benim için çok özel bir tarif olduğu için bu kadar övdüğüm bir kurabiyedir. Şimdi bu aşamada yarım su bardağı unumu da ekledim ve elimle güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada bu kadar çok övüyorsam bilin ki gerçekten sizler de çok seveceksiniz. O yüzden deneyin mutlaka. Şimdi elmalı iç harcımı hazırlıyorum. 6 adet orta boy elmayı güzelce kabuklarını soydum. Soyduktan sonra rendeden geçirdim. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ekliyorum. Bu aşamada hemen ocağın üzerine alıp elmalarımı çok fazla eritmeden hafif suyunu çekene kadar pişiriyorum. Hafif suyunu çektikten sonra 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu aşamada pişirdim. Piştikten sonra üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimi ekliyorum ve karıştırıyorum. Elmalı iç harcım hazır. Biraz soğuduktan sonra kurabiye hamurumuzu şekil vererek elmalı kurabiyelerimizi hazırlayabiliriz. Elmalı kurabiye hamurumuzu hazırlamıştık. Hazırladıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. Elmalı kurabiyenizin hamurunu mutlaka buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü kurabiye hamurunu çok daha güzel merdane yardımıyla açabilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurumdan parça kopardım merdane yardımıyla. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Uzun oval şeklinde açarsanız çok güzel şekilde rulo formunu verebilirsiniz. Dilerseniz kenar kısımlarında bir bıçak yardımıyla düzleyebilirsiniz. Ben bu şekilde merdane ile açtıktan sonra kenar kısımlarını bıçak yardımıyla düzledim. Sonrasında elmalı harcımı ekleyip sardım. Şimdi bu aşamada gördüğünüz gibi kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzlüyorum.
Şimdi elmalı iç harcımdan bir tatlı kaşığı alıp hamurumun üzerine koyuyorum. Sonrasında kurabiye hamurumun uç kısımlarından orta kısma doğru katlıyorum. Sonrasında rulo şekli veriyorum. Bu şekilde katladıktan sonra parmağımla hafifçe bastırıyorum. Kurabiye hamurumuz diğer hamura yapışması için. Daha sonra hafifçe katlıyorum. Fazla kalan kenardaki parça hamurunu bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Çok kalın olmaması için. Ben kenar kısmından biraz kestim. O şekilde rulo formunu verip kurabiyemi hazırladım. Şimdi aynı yöntemle kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerimi bu şekilde rulo formunu verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Bu kurabiye hamuru malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet elmalı kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında üzerleri hafif kızarana kadar pişirdim. Kurabiyelerimiz piştikten sonra fırından çıkaralım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpebiliriz. Sıcakken pudra şekerini kurabiye hamurunuzun üzerine serperseniz üzerinde nemleneceğinden dolayı ıslak bir görüntü oluşacaktır ve pudra şekerleri kurabiyelerinizin üzerine yapışacaktır. Hoş bir görüntü olmayabilir. O yüzden mutlaka ilk sıcaklığı geçsin. Hafif ılıkken kurabiyelerinizin üzerine pudra şekerini serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem görüntüsüyle hem de herkesin çok sevdiği lezzetle elmalı kurabiyelerimiz sunuma hazır. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Şimdi hemen sizlere iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Hem iç harcıyla hem kıyırlığıyla bilinen, çok sevilen lezzetlerden biri olan elmalı kurabiyelerim hazır. Gerçekten yiyebileceğiniz en güzel, en iyi elmalı kurabiye tarifini sizler için hazırladım. Şu ana kadar elmalı kurabiye tarifimi denemediyseniz mutlaka şimdi hemen mutfağa girip denemenizi tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.